Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda yine yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugünkü konumuz köpekler hakkındaki şehir efsaneleri. İlk şehir efsanemiz Dobermanlar 7 yaşında beyni büyür ve sahibine saldırır. Kafatasına sığmaz beyni, korkunç acı çeker. Bu şehir efsanesinden bahsedeceğim. Kesinlikle adı üstünde bu bir şehir efsanesi. Kesinlikle bu ırkın böyle bir handikaplı durumu yok. Yani hiçbir Doberman'ın belli bir yaşta beyni büyüyüp kafatasına sığmayıp sahibine saldırması gibi bir durum söz konusu değildir. Köpeklerde tıpkı insanlarda bütün memeli canlılarda olabilen hidransefali denilen ya da hidrosefalus denilen kafatasının sıvı toplanmasıyla karakterize doğuştan gelen bir rahatsızlık vardır, bir anomalik durum vardır ama bu ne Dobermanlara spesifik ne de başka bir ırka spesifik ve bu hayvanın bu şekilde doğmasıyla karakterize bir olgudur. Hiçbir şekilde belli bir yaşta var olup da sahibine saldırması böyle bir şey ırkın özellikleri içerisinde kesinlikle yoktur arkadaşlar. Yine ikinci şehir efsanemiz özellikle Pitbull besleyenler arasında ya da American Bully besleyenler ya da Amerikan Staffordshire Terrier besleyen köpekler arasında yaygın olan köpeğe büyük kemik verin, kafası patlasın. Böyle bir deyiş var. Kafası patlamaktan kasıtları da köpeğin kafasının gelişmesi, büyümesi, daha büyük görünmesi hedefi olarak. Hiçbir köpek kemik yediği için kafatası büyümez arkadaşlar. Kemik yapı doğuştan gelen genetik unsurlarla birlikte gelişim süreci içerisinde olabilen bir şeydir. Ancak şunu belirtmek isterim. Bütün gelişim süreci içerisinde en geç gelişen kısım köpeklerde kafatasıdır. Bir erkek köpeğin kafatasının tam ortopedisinin oturması ortalama 2 yaş civarını bulur. 2-2,5 yaş civarını bulur. Ama köpeğe kemik yedirerek olması gerekenden daha büyük bir kafatası oluşturamazsınız. Muhtemelen burada söylenmek istenen şey kemiğin kemirilme esnasındaki bizim masseter kasları dediğimiz çene kaslarının çalışması ve onların hipertrofiye uğraması, daha gelişkin hale gelmesi ve kafanın birazcık daha belki önden bakıldığında büyük görünmesi olabilir. Ama bu tabii ki kafanın patlaması falan gibi bir şey ya da ortopedik çatının kemik yiyerek daha da genişlemesi ve büyümesi gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Yine çok yaygın bir şehir efsanesi, köpeği çiğ etle beslersen agresif olur, saldırgan olur veyahut da kurtlanır şehir efsanesi. Arkadaşlar çiğ besleme köpek beslemedeki yöntemlerden bir tanesidir. Kurallı yapıldığı takdirde köpek için son derece sağlıklı olan bir besleme şeklidir. Düzgün rasyonlar hazırlandığı takdirde, düzgün saklama koşulları olduğu takdirde çiğ besleme kesinlikle köpek için faydalı bir beslenme şeklidir. Bir köpek çiğ et yediği için hiçbir şekilde agresif olmaya yatkın bir bünye şekillenmez köpekte veyahut da bir mental algıya itilmez çiğ et yediği için. Bunu şuradan anlayabilirsiniz. Bizde de Türk toplumunda çiğ köfte yaygındır. İnsanlar çiğ köfte yiyip birbirlerine saldırmıyorlar. Böyle bir mantık yok. Köpek çiğ et yediği takdirde kesinlikle saldırganlık şeklinde bir davranış bozukluğu, agresyon şeklinde bir davranış bozukluğu göstermez. Bunun haricinde kurtlanması da eğer parazitler açısından büyük ihtimalle böyle söyleniyor. Tabii köpeğin kendisinin kurtlanması gibi bir durum söz konusu değil ama eğer kurallı davranırsanız, hijyene dikkat ederseniz, saklama koşullarına dikkat ederseniz çiğ beslemede böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmazsınız. Yine şehir efsanelerinden atlamak istemediğim bir şey. Daha önce bununla ilgili bir videomuz var ama yine de es geçmek istemiyorum. Köpek tüyü yutulduğunda bunun kist oluşturması. Biliyorsunuz kisti oluşturan bir parazittir. Echinococcus granulosus denilen bir parazitin kendisidir. Köpeğin tüyü değildir. Köpeğin tüyünün üstüne yapışma olasılığı olan parazitin yumurtasının insan tarafından alınması ve daha sonra da enfekte olması ve kistler oluşması şeklindedir. Kesinlikle kaynak köpeğin tüyü değildir. Yine arkadaşlar bazı ırklar için dillerine pelesenk olmuş, özellikle pet shopçıların dillerine pelesenk olmuş bir takım sıfatlar var. Örneğin Rottweiler için Macar kafa Rottweiler. Bakın arkadaşlar, Rottweiler adı üstünde Rottweil kasabasından gelir. Yani kökeni Almanya'dır. Macaristan değildir. Macar kafa, Alman vücut falan gibi bir şey söz konusu değildir. Rottweiler'ın ırk standartında orijini kesinlikle ve kesinlikle Almanya'dır. Macar kafa Rottweiler diye bir klasifikasyon içerisinde ırk standartı belirlemesi yoktur. Bunun haricinde yine babyface, bebek yüzlü Golden Retriever, yine böyle bir şey yok. Kafatasının veyahut da
surat ifadesinin farklılığına bağlı olarak söylenen bir şey ama ırk standartı içerisinde bu tip bir ayrım yoktur. Ya da Pomerianlar için tilki suratlı ya da teddy bear ayı suratlı gibi ayrımlar vardır. Yine bu söz konusu değil. Biliyorsunuz Pomerian köpeğinin de kökeni Spitzlerdir. Dolayısıyla da Spitzler sivri suratlı hayvanlardır ama tilki suratlı veyahut da basık suratlı gibi, ayı suratlı gibi ayrımlar doğru ayrımlar değildir ırk standartı içerisinde. Yine arkadaşlar çok sıkıntılı şehir efsanelerinden bir tanesi teacup köpekler. Teacup köpekler yani olması gerekenden çok daha küçük olan köpeklerin lanse edilmesi, satışları, bu da arz talep dengesine bağlı olarak artışı. Bu tabii bizim hiç desteklemediğimiz bir şey. Çünkü teacup dediğimiz köpekler, örneğin bir Maltese'in olması gerekli olan kilo 2 ila 3 kilogram arasıysa ırk standartında, 1 kiloluk bir hayvan ya da 600 gramlık bir hayvan üretildiyse bu normal değil arkadaşlar. Genellikle teacup diye lanse edilen, videolarda gördüğünüz, fotoğraflarda gördüğünüz hayvanlar cücedir. Yani insandaki cücelik gibi genetik bir rahatsızlıktır. Dolayısıyla cüceliğin de tıpkı insanlarda da birçok problemi beraberinde getirdiğini hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bu hayvanların üretilmesinin engellenmesi gerekmektedir. Bu teacup efsanesinden uzak durmak gerekiyor. Teacup olarak aldığınız aşırı küçük hayvanların çoğu genetik anlamda birçok sağlık problemini bünyesinde taşıyan canlılardır. Genellikle bu teacup diye alınan hayvanlar 5 yaşını görmezler. Çok erken hayata veda ederler. Dolayısıyla bu sektörü tetiklememek adına teacup köpeklerden uzak durmak gerekiyor. Yine şehir efsanelerinden bir tanesi Pitbull'ların, Dogo Argentino'ların ya da bu varyetedeki ırkların laboratuvarda üretilmiş olduğu. Bakın arkadaşlar, hiçbir köpek ırkı deney tüplerinde sıvıları birbirine karıştırarak şekillenmiyor. Bu şekilde üretilmiyor. Bütün köpek ırkları melezleme çalışmalarıyla, seleksiyonla, insan eleğindeki çiftleştirme davranışıyla veya da programlarıyla şekilleniyor. Pitbull'larda, Dogo Argentino'da bazı ırkların yerel ırklarla, dışarıdan gelen ırkların melezlenmesi sonucunda saflaştırma çalışmalarıyla ortaya çıkmıştır. Hiçbir köpek laboratuvar koşullarında üretilmemiştir. Yine halk arasında çok söylenen, bir insan bir köpekten korkuyorsa kafasının üstünde bir bulut belirir. Köpek de bunu görür ve korkan insanın daha fazla üstüne gider. Yine arkadaşlar böyle bir olgu yok. Bu da bir şehir efsanesi. Biliyorsunuz köpekler şu anda her ne kadar toplayıcı canlılar olsa da vakti zamanında avcı canlılardır. Dolayısıyla da av davranışını hissedebilen, av davranışının semptomlarını gözlemleyebilen canlılardır. Nedir? Av nasıl davranır? Korkak. Korktuğu anda ne olur? Kalp ritimleri hızlanır, vücut ısısı yükselir. Yani adrenaline bağlı olarak vücut ısısı yükselir ve genellikle kaçma davranışı, tedirgin mimikler ve tedirgin hareketler gösterir. İşte köpeklerin de korkan insanı algılaması genellikle bu bileşenleri aynı çerçeve içerisinde ya da bir kısmını aynı çerçeve içerisinde hissettikleri ya da gördükleri zaman anlıyorlar. Yoksa kafasının üstünde bir bulutun falan oluşmasıyla bağlantılı değil. Yine özellikle Anadolu çoban köpekleri, Kangal, Akbaş, Malaklı gibi köpeklerde mahmuzlu olan köpeklerin, yani 6 parmaklı olan köpeklerin saf olduğu yanlışı. Bu da bir şehir efsanesidir. 6 parmaklılık tıpkı insanlarda olduğu gibi genetik geçişli bir olgudur. Hiçbir şekilde saflık göstergesi değildir. Tamamen inbreeding sonucu, yakın akraba eşleştirmeleri sonucunda eğer bir bireyde varsa geçme olasılığı artar ve buna bağlı olarak da 6 parmaklı köpeklerle karşı karşıya kalabiliriz. Mahmuz diye bilinen, fazladan mahmuz diye bilinen olgu kesinlikle saflığın göstergesi değildir. Birçok melez köpekte de fazladan mahmuzu görmeniz mümkündür. Yine köpeklerin zaman kavramları üzerine konuşmak istiyorum. Bu da bir şehir efsanesi. Biliyorsunuz arkadaşlar, köpekler zaman sayamazlar, zaman tutamazlar. Çünkü bu tip kavramlar kafalarında yok ama ne yapabilirler? Rutin takip edebilirler. Yani sizin evden 2 saat uzaklaşmanızla 10 dakika uzaklaşmanız evde sizi hasretle bekleyen köpeğiniz açısından çok fazla değişken oluşturmamakta. Niçin? Şunu çok rahat test edebilirsiniz. Evinizden çıkın, 10 dakika sonra geri dönün. Köpeğiniz sizi 5 gündür görmemiş gibi seremoni yapar. 2 saat çıkın gelin, yine aynı seremoniyi yapar. Yani köpeğin buradaki hezeyanı yalnız kalmadır. Sürü hayvanı oldukları için, yalnız kaldıkları için endişe duyarlar. Yoksa zaman sayarak ya da gün sayarak, işte beni çarşamba günü bıraktı
cuma oldu hala gelmedi, böyle bir olgusu yok köpeğin. Ama ne var? Köpekler dediğim gibi rutin takip edebilirler ve bazı sesleri duyarak, bizim duyamadığımız sesleri duyarak, sinyalleri takip ederek zaman kavramı oluşturabilirler. Yine arkadaşlar, özellikle köpeklerdeki cinsel aktivasyon esnasında, yani çiftleşme esnasında biliyorsunuz bir kilitlenme şekilleniyor. Köpeklerin popoya kalması ve o sırada ejekülasyon, spermin iletilmesi ve de çiftleşmenin tamamlanması, köpeklerin ayrılmasıyla sonuçlanıyor. Burada genellikle şöyle bir algı var. Bu kilitlenmeyi sağlayanın dişi olduğu zannediliyor. Tam tersi, kilitlenmeyi sağlayan erkektir. Erkeğin penisinin iki yanında pars bulbus penis denilen ereksiyon esnasında şişen bir olgu vardır ve bu olgu kilit mekanizması oluşturur arkadaşlar. Kesinlikle dişi tarafından kilit mekanizması oluşturulmaz.